Modern Bulgar halkı genetik olarak kimlerden geliyor? Slavlardan mı? Antik Balkan halklarından mı yoksa daha uzak coğrafyalardan gelen başka topluluklardan mı? Aslında bugünkü Bulgarların genetik hikayesi tek bir kökeni değil, binlerce yıl boyunca üst üste eklenen farklı halklara dayanıyor. Bilim insanlarına göre modern Bulgar gen havuzu büyük ölçüde iki büyük topluluğun birleşmesiyle şekillendi. Orta Çağ'daki Slav göçleri ve Balkanların çok daha eski yerli halklarının mirası. Milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda Balkanlara ulaşan Slav toplulukları yalnızca yeni bir dil getirmedi. Aynı zamanda bölgenin demografik yapısını da büyük ölçüde değiştirdi. Ancak hikayemiz Slavlarla başlamıyor ve onlarla da bitmiyor. Slavlar geldiğinde Balkanlar boş değildi. Binlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan Traklar ve diğer yerli topluluklar modern Bulgar genetik yapısının ikinci büyük temelini oluşturuyor. Genetik araştırmalar Bulgar DNA'sında erken demir çağı Balkan halklarının yanı sıra Roma döneminde Doğu Akdeniz'le bağlantılı nüfusların izlerini de ortaya koyuyor. Daha da geriye gittiğimizde tablo daha da büyüyor. Avrupa'ya tarımı taşıyan Anadolu kökenli Neolitik çiftçiler ve onlardan da eski avcı toplayıcı topluluklar da bu genetik mozaiğin en eski tabakalarını oluşturuyor. Bu nedenle Bulgarlar genetik açıdan kuzeydeki Slav halklarından ziyade Balkan komşularına daha yakın görünüyor. Yani Bulgarların Rumenler, Makedonlar, Sırplar ve Karadağlılarla aynı genetik kümede yer alması tesadüf değil. Modern Bulgar erkekleri üzerinde yapılan Y kromozomu çalışmaları gen havuzunun büyük ölçüde Batı Avrasya kökenli olduğunu gösteriyor. Balkanlara özgü bazı eski soyadları da yüksek oranlarda temsil ediliyor. Ancak Orta Asya'daki Türkçe konuşan topluluklarla ilişkilendirilen bazı haplogrupların oldukça sınırlı düzeyde kalması dikkat çekici. Bu durum ilk bakışta tarihsel anlatıyla çelişiyor gibi görünebilir. Çünkü 7. yüzyılda Kubrat Han'ın Onogur Bulgar kabilelerini birleştirerek Karadeniz'in kuzeyinde Büyük Bulgar Devleti'ni kurduğu, ardından oğlu Asparuh'un Tuna boylarına inerek 1. Bulgar İmparatorluğu'nun temelini attığı biliniyor. Peki bu durumun açıklaması ne? Bugün birçok araştırmacı erken Bulgar elitlerinin, yani bizim deyimimizde Bulgar Türklerinin sayıca az fakat siyasi olarak etkili bir göçmen grup olduğunu düşünüyor. Bu tür elit göçmenlerin dil ve devlet geleneği gibi kültürel unsurları yaydığı ancak genetik izlerinin zamanla özellikle bir sel gibi gelen Slav göçleri sonrası yerel nüfus içinde seyreldiği düşünülüyor. Nitekim DNA analizleri Bulgarların genetik olarak en yakın oldukları toplulukların Makedonlar ve Rumenler olduğunu gösteriyor. Hatta Romanya'nın güneydoğusunda bulunan bazı antik Trak mezarlarında bunların anne soyunun DNA'sı incelendiğinde modern Bulgar ve Rumen popülasyonlarıyla ölçülebilir bir genetik akrabalıkları olduğu da tespit edildi. Buna rağmen araştırmacılar önemli bir uyarı yapıyor. Traklara ait genetik veri sayısı hala çok sınırlı. Bu yüzden Balkanların antik genetik haritası tam olarak çözülebilmiş değildir. Ancak kesin olan bir şey var. Bulgaristan toprakları yalnızca Orta Çağ göçlerinin değil, insanlık tarihinin çok daha eski ve şaşırtıcı dönemlerinin de sahnesi oldu. Tabi bu arada bir küçük not düşeyim. Bu videoda ağırlıklı olarak şu ana kadar Bulgarların genetik yapısından söz ettim. Bulgaristan'daki önemli azınlık gruplarından biri olan Türk topluluğuna ise programın ilerleyen bölümlerinde kısaca değineceğim. Bulgaristan'daki Roman nüfusu, eski adıyla Çingeneler ise hem demografik hem tarihi göç yolları hem de genetik açıdan başlı başına ayrı ve çok kapsamlı bir konu. Bu nedenle Roman halkının tarihini ve genetik geçmişini ileride ayrı bir programda ele almayı planlıyorum. Modern Bulgarların genetik hikayesini gerçekten anlayabilmek için geriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü Balkanlar sıradan bir coğrafya değil. Burası binlerce yıl boyunca Avrupa'ya açılan bir kapı, Doğu ile Batı arasında bir geçiş koridoru ve farklı insan topluluklarının karşılaştığı bir kavşak noktasıydı. Tarih öncesi çağlardan itibaren Anadolu'dan gelen ilk çiftçiler, kuzey bozkırlarından inen göçebe çobanlar ve Akdeniz dünyasının denizci toplumlarının yolu bu bölgede kesişti. Bu karşılaşmalar sadece kültürleri değil, genleri de değiştirdi. Bu yüzden Balkanlar
Avrupa'nın genetik haritasını şekillendiren en kritik bölgelerden biri haline geldi. Slav göçlerinden çok önce bugünkü Bulgaristan topraklarında çok sayıda kabileden oluşan güçlü bir halklar topluluğu yaşıyordu. Trakya'ya da adını veren Traklar. Traklar binlerce yıl boyunca Balkanlarda varlık gösteren ve Hint-Avrupa dünyasının önemli topluluklarından biri olarak kabul edilen bir uygarlıktı. Genetik analizler onların ne tamamen doğulu ne de tamamen batılı bir profile sahip olduğunu gösteriyor. Onlar adeta Doğu Avrupa ile Akdeniz dünyası arasında genetik bir köprü gibiydiler. Bu nedenle modern Bulgar DNA'sında Balkan komşularıyla paylaşılan bazı özelliklerin kökeni doğrudan işte bu antik topluluklara kadar uzanıyor. Ancak Balkan tarihinde genetik değişim sadece Traklarla sınırlı değildi. Roma döneminde bölgeye Doğu Akdeniz'den yeni nüfus hareketleri yaşandı. Daha kuzeyden ve doğudan farklı göçebe topluluklar zaman zaman Balkanlara ulaştı. Bu göç dalgaları bölgenin demografik yapısını sürekli yeniden şekillendirdi. Daha da eskiye gittiğimizde tablo daha da büyüyor. Tarımı Anadolu'dan Avrupa'ya taşıyan Neolitik Anadolu kökenli çiftçiler Balkanlar üzerinden kıtaya yayıldılar. Onlardan önce ise Paleolitik ve Mezolitik çağların avcı toplayıcı toplulukları zaten bu topraklarda yaşıyordu. Yani bugün modern Balkan halklarının DNA'sında işte bu çok eski insanların izlerine hala rastlanabiliyor. Son yıllarda yayınlanan antik DNA çalışmaları bu tarihsel tabakaların modern Bulgar genetiğine somut oranlarla yansıdığını gösteriyor. Araştırmalar modern Bulgar DNA'sının yaklaşık 1/5'inin yani %19.3 erken demir çağı Balkan yerlerine dayandığını ortaya koyuyor. Roma döneminde Doğu Akdeniz bağlantılı nüfuslardan gelen %23.8'lik katkı ise dikkate değer başka bir bileşeni oluşturuyor. Bunun yanında Tunç Çağı ile Demir Çağı arasındaki geçiş döneminde Batı Anadolu ile ilişkili %5.7'lik gen akışı da Bulgar gen havuzunda sınırlı ama ölçülebilir bir katkı yapıyor. İşte bu antik miras hem anne hem de baba soylarında farklı bir şekilde izlenebiliyor. Örneğin bugün Bulgar erkekler arasında %18'lik oranıyla oldukça yaygın olan EV13 haplogrubunun Balkan, Tunç Çağı nüfusları ve Traklarla bağlantılı eski soy hatlarından biri olduğu düşünülüyor. Benzer şekilde R1A haplogrubunun Bulgar popülasyonundaki varlığı yalnızca Slav göçleriyle değil, bölgedeki daha eski genetik süreçlerle de ilişkili olabileceği düşünülüyor. Anne soyu DNA analizleri de benzer bir tablo çiziyor. Antik Trak mezarlarından elde edilen örneklerde U, özellikle U3B ve U2E alt grupları, HV, W5A, H, özellikle H1AN2 ve H14B1 alt grupları gibi Avrupa, Batı Asya ve hatta D gibi uzak coğrafyalarla bağlantılı çeşitli genetik hatlara rastlanması Balkanların tarih boyunca ne kadar açık bir genetik temas alanı olduğunu gösteriyor. Daha derin genetik kökenlere baktığımızda ise modern Bulgarların atalarının %52'si gibi önemli bir bölümünün Avrupa'ya tarımı getiren erken çiftçi topluluklarına dayandığı görülüyor. Bunun yanında daha eski Avrupalı avcı toplayıcıların genetik mirasta %33'lük oranıyla güçlü bir şekilde hissediliyor. Yani Balkanlar sadece bir geçiş yolu değil, farklı insan gruplarının karışarak yeni kimlikler oluşturduğu adeta bir genetik laboratuvar. Modern Bulgarların ataları da işte bu göçlerle ve karşılaşmalarla dolu dünyanın içinde şekillendi. Trakların genetik mirası bugün hala Bulgar DNA'sında belirgin oranda varlığını sürdürüyor. Ancak sonraki yüzyıllarda gelen yeni göçlerle bu miras seyrelmiş ve daha karmaşık bir genetik yapı ortaya çıkmış durumda. Ancak Balkanların genetik hikayesi burada da bitmiyor. Çünkü bu topraklar yalnızca Tunç Çağı toplumlarına değil, Avrupa'daki en erken modern insanlara da ev sahipliği yapmış olabilir. Bugünkü Bulgaristan topraklarında bulunan bir mağara, insanlık tarihine dair tüm bildiklerimizi sarsacak kadar önemli sonuçları ortaya çıkardı. Bu yerin adı Bačo Kiro mağarası. Burada keşfedilen insan kalıntıları yaklaşık 45 bin yıl öncesine tarihleniyor. Yapılan genetik analizler bu bireylerin Avrupa'daki en eski modern insan yani Homo sapiens topluluklarından bazıları olduğunu kesin bir şekilde ortaya koydu. Ama keşfin asıl ilginç bölümü bu değildi. Bu insanların DNA'sı incelendiğinde geçen hafta sözünü ettiğimiz Neandertaller ile son derece yakın akraba oldukları görüldü.
Bazı bireylerin soy ağacında sadece 6-7 nesil önce yaşamış bir Neandertal atası bulunuyordu. Bu durumda bize şöyle önemli bir gerçeği gösterdi. Modern insanlar Avrupa'ya geldiklerinde Neandertallerle sadece karşılaşmadılar. Onlarla doğrudan karıştılar. Mağarada bulunan başka bir detay ise insan davranışlarının evrimi açısından çok büyük önem taşıyor. Delinmiş hayvan dişlerinden yapılmış kolyeler ve kemik aletler Avrupa'daki en eski kişisel takılar arasında yer alıyor. Daha da ilginci, benzer sembolik eşyalar daha sonra Batı Avrupa'daki son Neandertal topluluklarına da görülmeye başlıyor. Bu da kültürel fikirlerin ve sembolik davranışların farklı insan türleri arasında aktarılmış olabileceğini düşündürüyor. Ancak Baço Kiro hikayesinin diğer önemli yönü şu. Burada izleri bulunan ilk Homo sapiensler Avrupa'da yaşamış olmalarına rağmen bugünkü Avrupalıların doğrudan atası değiller. Genetik izleri zamanla kıtadan büyük ölçüde silinmiş ve yerlerini daha sonraki göç dalgaları almış. İlginç biçimde bu ilk Avrupalıların genetik mirası günümüz Avrupa halklarından çok Asya'daki bazı popülasyonlarla, hatta Pasifik bölgesindeki toplulukların adalarında daha çok iz bırakmış gibi görünüyor. Bu keşif bize Avrupa tarihinin tek bir göçe değil, birbirini izleyen çok sayıda insan dalgasıyla şekillendiğini gösteriyor. Neyse, Bulgaristan'ın genetik hikayesine dönersek, Orta Çağ'a geldiğimizde sahneye çıkan Proto-Bulgar topluluklarına ait DNA örnekleri incelendiğinde bu insanların genetik profilinin büyük ölçüde Batı Avrasya ile bağlantılı olduğu görülüyor. Modern Bulgar genomu modellendiğinde ise yapısının kabaca 4 ana bileşeninin birlikteliğinden ortaya çıktığı anlaşılıyor. Kuzeydoğu Avrupa bağlantılı Slav mirası, Akdeniz dünyası ile ilişkili Güney bileşeni, Kafkasya benzeri katkılar ve daha sınırlı Orta Doğu etkileri. Proto-Bulgar bireylerinde tespit edilen anne soyu hatlarının hem modern Bulgar toplumunda hem de Güneydoğu Avrupa'daki diğer halklarda yaygın olması bu toplulukların Balkan ve Güney Avrupa genetik dünyasıyla güçlü bağlara sahip olduğunu düşündürüyor. Buna karşılık Doğu Asya ve Altay kökenli genetik işaretlerin oldukça sınırlı kalmasını da açıklamak gerekiyor. Birazdan bu konuya geleceğim. 6. ve 7. yüzyıllarda Balkanlara doğru başlayan Slav göçleri bölgenin nüfus yapısını kökten değiştirdi demiştik. Otozomal DNA analizleri modern Bulgar genomunun önemli bir bölümünün bu ortaçağ Slav genişlemesinin mirası olduğunu gösteriyor. Ancak Balkanlara yerleşen Slav toplulukları burada yaşayan yerli halklarla hızla kaynaştı. Yani bu süreçte Traklar ve diğer eski Balkan toplumları tamamen ortadan kaybolmadı. Aksine Slav toplumlarının içinde eriyerek genetik miraslarını gelecek kuşaklara aktarabildiler. Bu durum Güney Slavlarını kuzeydeki Slavlardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Doğu Slavları yani Ukraynalılar, Ruslar, Belaruslar ve Batı Slavları yani Polonyalılar, Çekler ve Slovaklar genetik açıdan daha homojen bir yapı gösterirken Balkanlardaki Güney Slavlar yani Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Slovenler, Karadağlılar, Makedonlar ve Bulgarlar Balkanların yerli nüfusuyla karıştıkları için çok daha karmaşık bir genetik profile sahip oldu. Yani homojen değiller. Başka bir deyişle Bulgarlar Slav dili konuşmalarına rağmen genetik haritada Orta ve Doğu Avrupa Slavlarından belirgin biçimde ayrılıyor. Antik DNA araştırmaları ayrıca Orta Çağ boyunca Balkanlarda yoğun bir nüfus hareketliliği yaşandığını da ortaya koyuyor. Karadeniz'in kuzeyinden gelen Proto-Bulgar topluluklarının yerleşmesi, Doğu Avrupa kökenli Slav grupları ile Balkanların yerli ve Akdeniz bağlantılı nüfuslar arasında bir gen alışverişi yaşanması gibi. İşte modern Bulgar genetik profili bu süreçte şekillendi. Ancak ilginç olan şey şu, tüm bu göç dalgalarına rağmen daha eski dönemlerden kalan bazı genetik miraslar tamamen kaybolmadı. Roma ve Bizans çağlarından gelen nüfus etkileri de modern Bulgar gen havuzunda iz bırakmaya devam etti. Balkanlar işte bu halkların hikayelerinin üst üste yazıldığı bir tarih kitabı gibi. Her yeni göç bir öncekinin üzerine eklendi ama hiçbiri bir öncekini tamamen silmedi. Şimdi hikayenin en gizemli aktörüne geliyoruz. Proto-Bulgarlar kimdi?
sayısal olarak ne kadar güçlüydüler ve genetik olarak gerçekten nereden gelmişlerdi? Şimdi Bulgaristan tarihinin en tartışmalı konusuna giriyoruz. Proto Bulgarlar yalnızca göçebe bir topluluk değildi. Onlar Balkan tarihinin yönünü değiştiren kurucu bir güçtü. Erken Orta Çağ kaynaklarına göre Proto Bulgarlar Avrupa'nın farklı bölgelerinde birden fazla siyasi oluşum kurmayı başardı. Bunların en önemlisi Bizans yazarlarının Büyük Bulgar Devleti olarak adlandırdığı devletti. Bu siyasi yapı Hazar Denizi'nden Dinyeper'e, Kafkasya'nın kuzeyinden Karadeniz bozkırlarına uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Proto Bulgarlar yalnızca askeri bir konfederasyon olmakla yetinmemiş, kale şehirler inşa etmiş, ticaret ağları oluşturmuş ve gelişmiş bir ekonomik düzen kurmuştu. Aynı siyasi mirasın başka bir uzantısı ise Volga ve Kama nehirleri çevresinde kurulan İdil-Kama Bulgaristan'ıydı. 10. yüzyılda İslam'ı kabul eden bu devlet, Proto Bulgarların şehirleşme ve yerleşik yaşam konusundaki becerilerini sürdürdüğünü gösterir. Uzun yıllar boyunca tarih kitaplarında Proto Bulgarlar Slavları yöneten küçük bir Türk elit grup olarak anlatıldı. Ancak son 30 yılda genetik, arkeoloji ve dil bilim alanında elde edilen yeni veriler bu tabloyu sorgulamaya başladı. Genetik çalışmalar modern Bulgar gen havuzunda Doğu ve Orta Asya ile ilişkilendirilen bazı bileşenlerin çok sınırlı kaldığını gösteriyor. Benzer şekilde Orta Asya Türk topluluklarında yaygın olan bazı baba soyu hatlarının Bulgarlarda çok düşük oranlarda bulunması da dikkat çekici bir bulgu. Bu durum Proto Bulgarların genetik açıdan klasik bozkır göçebelerinden ziyade Batı Avrasya ve Kafkasya çevresi popülasyonlarıyla daha yakın ilişkiler kurmuş olabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar Proto Bulgarların tek bir kökenden gelmediğini de iddia ediyorlar. Büyük olasılıkla Kuzey Kafkasya bozkırlarında yaşayan Alan ve Sarmat toplulukları ile Güney Kafkasyalı grupların karışımından oluşmuşlardı. Bu karışımların izleri modern Bulgar genomunda bugün bile tespit edilebiliyor. Bu noktada özellikle Saltovo-Mayake kültürü kritik bir rol oynuyor. 6. ve 8. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyinde geçen bu arkeolojik kültür, Proto Bulgarların doğrudan kaynak popülasyonlarından biri için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Bazı genetik modellemelerde modern Bulgarların bu kültüre ait alan bireyleriyle istatistiksel olarak anlamlı bir yakınlık göstermesi, Proto Bulgar göçlerinin Balkanlara kalıcı bir genetik katman eklediğini düşündürüyor. Benzer şekilde Avrasya bozkırlarında yaşamış Demir Çağı İskit topluluklarıyla da sınırlı genetik paralellikler tespit edilmiş durumda. Bu bulgular Proto Bulgar hareketlerinin geniş bozkır ağlarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ancak burada kritik bir nokta var. Tüm bu bozkır bağlantılarına rağmen modern Bulgar gen havuzunda baskın bir Orta Asya izi bulunmuyor. Genetik yapı büyük ölçüde daha önce saydığımız gibi Doğu Avrupa Slav mirası. Akdeniz dünyasıyla bağlantılı Güney bileşeni, Kafkas etkileri ve daha sınırlı Orta Doğu katkılarının birleşiminden oluşuyor. Bu tablo Proto Bulgarların Balkanlara geldikten sonra yerel Slav ve Balkan hatlarıyla hızla kaynaştığını gösteriyor. Yani Proto Bulgarlar ne tamamen kayboldu ne de tek başına bugünkü Bulgar kimliğini oluşturdu. Dil bilim alanındaki tartışmalar da bu karmaşık tabloyu destekliyor. Proto Bulgarca üzerine yapılan bazı incelemeler bu dilin klasik Türk dillerinin tüm yapısal özelliklerini yansıtmadığını ve Hint-Avrupa ailesinin Doğu İran koluna yakın özellikler taşıyabileceğini öne sürüyor. Ancak bu konu akademik dünyada hala tartışmalı. Klasik Türk tezini destekleyen de pek çok araştırmacı var. Şimdi kültürel veriler de Proto Bulgarların karmaşık bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Kullandıkları takvim sistemleri, siyasi örgütlenme biçimleri ve şehirleşme düzeyleri onları tipik bir göçebe topluluk olarak tanımlamayı zorlaştırıyor. Bugün birçok araştırmacı Proto Bulgarları ne tamamen Türki ne de tamamen İrani olarak görüyor. Ne de yalnızca Slav dünyasına ait bir topluluk olarak görüyor. Daha çok Avrasya bozkırları ile Balkanlar arasında hareket eden farklı kültürlerle temas kurmuş ve zamanla kimliği dönüşmüş bir halk olarak değerlendiriliyorlar. Bu nedenle modern Bulgar genetik haritasına baktığımızda çıkan tablo oldukça net. Bulgarlar Orta Asya'daki Türk dili konuşan topluluklardan ziyade Balkan komşularına ve Güneydoğu Avrupa popülasyonlarına daha yakın konumdalar. Ancak burada önemli bir detayı atlamayalım. Asya etkisi dediğimiz şey tamamen ortadan kaybolmuş değil. Eğer
Asya ayrımını Batı Asya ve Anadolu'yu da kapsayacak şekilde genişletirsek Bulgar genetiğinde çok güçlü bir bağlantı zaten var. Tarımı Avrupa'ya taşıyan erken Neolitik çiftçilerin genetik mirası hala bugün Bulgar genomunun temel katmanlarından birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra Kafkasya bağlantısı da modern Bulgarları Avrupa içinde farklı olan bir unsur olarak değerlendirmemizi mümkün kılıyor. Bu genetik katmanların izleri Orta Çağ'da Karadeniz'in kuzeyi ve Kuzey Kafkasya çevresindeki topluluklara kadar takip edilebiliyor. Peki bugün Bulgarların genetik haritasına biraz daha yakından baktığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? İlk dikkat çeken şey şu: Bulgar erkek soyları tek bir kökene dayanmıyor. Tam tersine birkaç ana Y-DNA haplogrubu etrafında toplanan karışık bir genetik yapıdan söz edebiliriz. %27,5 oranıyla Bulgar gen havuzunda en yaygın soy hatlarından biri haplogrup I. Özellikle I2A alt dalı Balkanlarda yüksek oranlara ulaşıyor. Genetik çalışmalar bu soy hattının Orta Çağ'daki Slav genişlemeleriyle güç kazandığını, ancak köklerinin Avrupa'nın çok daha eski avcı toplayıcı popülasyonlarına kadar uzandığını ortaya koyuyor. Günümüzde en yoğun olarak İskandinavya ve Balkanlarda görülüyor. Bir diğer önemli hat %18-20 oranında bulunan haplogrup EV13. Bugün Balkanlarda zirve yapan bu soyun Tunç çağındaki nüfus hareketleriyle yaygınlaştığı ve antik Trak topluluklarıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle araştırmacılar bu bileşeni bölgenin tarih öncesi yerli katmanlarından biri olarak değerlendiriyor. Doğu Avrupa ve Slav dünyasıyla güçlü bağları yansıtan haplogrup R1A'da %17-18'lik oranıyla Bulgar gen havuzunda önemli bir yer tutuyor. Ancak dikkat çekici olan şey şu: Avrasya bozkırlarından Balkanlara uzanan uzun tarihsel göçlere rağmen modern Bulgarlarda Orta Asya'ya özgü alt dalların beklenenden daha sınırlı olduğu görülüyor. Batı Avrasya ve step bağlantılarıyla ilişkilendirilen haplogrup R1B ise %10 ila 11 gibi daha düşük oranlarda bulunuyor. Bu soy hattı Bulgaristan'da Batı Avrupa'daki kadar baskın değil. Daha çok Anadolu, Doğu Avrupa ve Kafkasya ile ilişkili eski alt dallar öne çıkıyor. Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu ile temasların genetik izlerini taşıyan haplogrup J de %18,1 oranıyla Bulgar erkek soylarında dikkat çeken diğer bir unsur. Bu hat genellikle Neolitik dönemde tarımın yayılmasıyla ilişkilendirilen göçebelerle bağlantılı olarak görülüyor. Bunun dışında GM201, HM69 ve TM70 gibi diğer ana gruplar da %2'den daha düşük oranlarda görülüyorlar. Genel tabloya baktığımızda Bulgar erkek soylarının büyük ölçüde Avrupa'ya özgü genetik bileşenlerden oluştuğu açıkça görülüyor. Bu durum Balkanların tarih boyunca bir geçiş ve karışım coğrafyası olduğunu bize hatırlatıyor. Anne soylarımıza baktığımızda ise farklı ama tamamlayıcı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Modern Bulgar kadınlarının genetik profili Avrupa genelindeki dağılımla büyük ölçüde paralellik gösteriyor. En baskın grup %49 oranındaki haplogrup H ve HV. Bu soy hattı Avrupa'nın büyük bölümünde olduğu gibi özellikle H1 alt dalı Bulgaristan'da açık ara en yaygın anne soyu konumunda. Onu %18 oranındaki U haplogrubu izliyor. Bu grubun bazı alt dalları Avrupa'nın en eski avcı toplayıcılarıyla ilişkilendiriliyor ve kıtanın en derin genetik katmanlarından birini temsil ediyor. Bu işte H ve U biliyorsunuz Türkiye'de de en yüksek kurulan, bu oranlarda değil ama en yüksek görülen anne haplogrupları. Bunlar dışında toplam yaklaşık %18 oranındaki J ve T haplogrupları da Neolitik tarımcı göçlerinin ve Akdeniz bağlantılarının izlerini taşıyor. %6 oranındaki K ve %5 oranındaki N gibi gruplarda daha düşük oranlarda da olsa Bulgar genetik mozaiğine katkıda bulunuyor. Orta Çağ yerleşimlerinden elde edilen DNA verileriyle yapılan karşılaştırmalar modern Bulgarların anne soylarında dikkat çekici bir süreklilik olduğunu gösteriyor. Örneğin Preslav gibi Orta Çağ merkezlerinden alınan örneklerde bugün yaygın olan haplogrupların büyük bölümüne rastlanması bazı soy hatlarının Balkanlarda 1000 yılı aşkın süredir varlığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Peki Bulgaristan içinde bölgesel genetik farklılıklar var mı? Araştırmalar ülke genelinde oldukça yüksek bir genetik homojenlik bulduğunu gösteriyor.
bulunduğunu gösteriyor. Karadeniz kıyıları, Tuna Ovası ya da dağlık bölgeler arasında keskin genetik sınırlar yok. Ancak geniş ölçekte bakıldığında küçük ama anlamlı farklılıklar ortaya çıkıyor. Batı bölgelerinde bazı soy hatlarının mezolitik dönemlere kadar uzanan derin kökleri dikkat çekiyor. Doğuda Karadeniz çevresindeki erken yerleşimlerin genetik izleri hala görülebiliyor. Orta kesimlerde ise Neolitik tarımcı göçlerin etkisi hissedilebiliyor. Başka bir deyişle Bulgaristan genetik olarak bir duvar değil. Binlerce yıl boyunca insanların gelip geçtiği bir koridor. Şimdi Bulgar genetik mirasını şekillendiren bu aktörleri daha yakından inceleyeceğiz. Orta Çağ'da Volga kıyılarında yükselen Bolgar şehri. Peki bu şehir neden bu kadar etnik olarak çeşitlilik gösteriyordu? Cevap aslında coğrafyasına saklı. Bolgar, Doğu Avrupa'nın en önemli ticaret yollarının birinin tam üzerinde yer alıyordu. Bu stratejik konum şehri sıradan bir yerleşim olmaktan çıkarıp kıtalar arası ticaretin canlı bir kavşağına dönüştürdü. Kafkasya'dan gelen tüccarlar, Orta Asya'dan gelen göçmen grupları, Kuzey Orman Kuşağı'ndan gelen Fin-Ugor toplulukları, Slav zanaatkarlar hepsi bu şehirde bir araya geliyordu. Bolgar yalnızca ticaret merkezi değildi. Aynı zamanda çok uluslu siyasi yapıların yönetim merkezlerinden biriydi. Önce Volga-Bulgar dünyasının kalbi oldu. Daha sonra Moğol istilasının ardından Altın Orda'nın ilk başkentlerinden biri olarak önemini sürdürdü. Bu sürekli siyasi dönüşüm şehrin nüfusunu da sürekli yeniledi ve değiştirdi. Yeni gelenler yerleşiyor, evleniyor, yeni toplumsal kimlikler ortaya çıkıyordu. Arkeolojik bulgular da bu kozmopolit hayatı açık bir şekilde gösteriyor. Müslüman çoğunluğun yanında Ermeni tüccar kolonileri, Bizans dünyasıyla bağlantılı gruplar ve farklı diasporaların izleri şehirde yan yana bulunuyor. Ama bu çeşitlilik sadece tarih kitaplarında kalmadı. Genetik analizler de Bolgar'ın adeta küçük bir Avrasya özeti olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin Orta Çağ mezarlıklarından elde edilen 3 birey bu tabloyu açık bir şekilde gösteriyor. Birinci birey kadın, İdil Ural bölgesinin yerli Fin-Ugor topluluklarıyla, Fin-Ugor topluluklarıyla güçlü genetik bağlar taşıyor. Bu da onun büyük olasılıkla bölgenin eski yerleşik halklarından biri olduğu düşündürüyor. İncelenen iki erkek birey ise Kafkasya ve Anadolu bağlantılı genetik özellikler sergiliyor. Araştırmacılar bu kişilerin ticaret veya zanaat yoluyla şehre gelmiş göçmenler olabileceğini belirtiyor. Bu küçük örnek aslında büyük bir gerçeğe işaret ediyor. Ticaret merkezlerinde farklı coğrafyalardan gelen erkeklerin yerel kadınlarla evlenmesi yeni genetik ve kültürel kimliklerin doğmasına yol açmış olabilir. Ve bu dinamik sadece Volga kıyılarında değil, Balkanlarda tarih boyunca tekrar yaşandı. Peki Bulgaristan'da yüzlerce yıl süren Osmanlı egemenliği Bulgar genetiğini ne kadar değiştirdi? Bu sorunun cevabı ilk bakışta şaşırtıcı olabilir. Genetik çalışmalar Osmanlı döneminin etkisinin tarihsel önemine rağmen modern Bulgar gen havuzunda nispeten sınırlı kaldığını gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri imparatorluğun sosyal yapısına dinin hakim olmasıydı. Farklı inanç toplulukları genellikle kendi işlerinde evlenmeyi tercih etti. Bu durum genetik karışımın hızını doğal olarak yavaşlattı. Yani Osmanlı nüfusu dini çeşitlilik yüzünden Balkanlarda homojenize olamadı. Bir başka deyişle belki İslam'a geçen Bulgarlar ve devşirme sisteminin katkısı yüzünden biz Türkler bir ölçüde değiştik ama Hristiyan kalan Bulgarlar pek değişmedi. Sonuç olarak Slav göçleri veya daha erken dönem nüfus hareketleri Bulgar genetik yapısında çok daha büyük izler bırakırken Osmanlı dönemi katkısı daha sınırlı bir katman olarak kaldı. Daha önce defalarca söylemiştim. Siyasi hakimiyet aynı zamanda genetik dönüşüm anlamına gelmez. Gelelim Bulgaristan Türklerine. Biliyorsunuz ki 1877-78'deki 93 Harbi sırasında Rusya'nın hedefi sadece askeri zafer kazanmak değildi. Amaç bölgede demografiyi değiştirmekti. Yani Kafkasya ve Kırım'da yaptıkları gibi Müslüman nüfusu azaltıp Hristiyan nüfusu güçlendirmek istiyorlardı. Rus ordusu bu yüzden 93 Harbi sırasında Balkanlarda ilerlerken ilginç ama sert bir taktik uyguladı. Müslüman köylerde panik yaratıldı. İnsanlar korkuyla evlerini terk etti ve Osmanlı hatlarına doğru kaçtı. Bu da geri çekilen Osmanlı ordusunun hareketini zorlaştırdı.
Savaşın sonucu sadece cephede değil, halk üzerinde de yıkıcı oldu. İngiliz Foreign Office raporuna göre 1876'da, yani savaş öncesinde, Bulgaristan'da 1 milyon 117 bin Bulgar'a karşılık 757 bin 500 Türk, 110 bin Tatar, 200 bin Çerkez yaşıyordu. Yaklaşık 500 binden fazla Müslüman Osmanlı topraklarına sığındı. Yüz binlerce insan ise Müslüman yollarda hastalık, açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Zamanında yayınladığım Pontus adlı kitabımda bu konuyu detaylı olarak anlatmıştım. Bu olaydan sonra bugünkü Bulgaristan'da Müslüman nüfus ciddi şekilde azaldı. Ama hikaye burada da bitmedi. 1920'ler ve 30'larda siyasi karışıklıklar sırasında Türk ve Müslüman nüfusa yönelik baskılar yine arttı. Bu dönemde de yaklaşık 200 bin Bulgaristan Türk'ü Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Bu da yetmedi. 1980'lerde Todor Zhivkov döneminde zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikaları yüzünden yaklaşık 300 bin Bulgaristan Türk'ü yeniden Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Tüm bu süreçlerin sonunda bir zamanlar nüfusunun çok büyük bir bölümü, neredeyse yarısına yakını oluşturan Müslümanlar bugün Bulgaristan'da çok daha küçük, %10'un altında bir azınlık durumuna gelmiş durumda. Bulgaristan'daki Türk topluluğu üzerine yapılan genetik çalışmalar çok son derece sınırlı. Ama kabaca da olsa bölge tarihini tamamlayıcı bazı bilgiler verebilirim. Bu genetik çalışmalar Bulgaristan Türklerinin hem Anadolu Türkleriyle hem de Balkan halklarıyla genetik bağlar taşıdığını gösteriyor. Bulgaristan'daki Türklerin Y-DNA haplogrupları, yani baba soyları kabaca şu şekilde. Oranları da açıklıyorum. Ama bu oranlar dediğim gibi çok kesin değil. Sadece fikir olarak aklınızda kalsın. J2 %18, I2 %13, E %13, H %11, R1A %10, R1B %8, I1 %6, J1 %6, G %6, N %5, Q %3. Bu son ikisinde Tatarların da bir miktar etkisi olabilir. Sonuçta Bulgarlar daha homojen bir Balkan karışımına sahipken Bulgaristan Türkleri Anadolu ve Orta Doğu, yani J2, J1, G ve T, Balkan, I2, E, R1A ve biraz da Doğu Asya karışımı H, Q ve N gösteriyorlar. Sonuçta Avrasya bozkırlarından Balkan vadilerine, ticaret yollarından imparatorluk sınırlarına kadar uzanan bu uzun hikayede tek bir şeyi açıkça anlıyoruz. Bugünkü Bulgar genetiği tek bir halkın ya da tek seferlik bir göçün sonucu oluşmamış. Binlerce yıl boyunca üst üste eklenen göçlerin, karşılaşmaların, evliliklerin ve kültürel dönüşümlerin izi. Slav genişlemeleri, Proto-Bulgar hareketleri, Antik Balkan mirası, Kafkas ve Anadolu bağlantıları. Hepsi bugün hala genetik haritada sessizce varlığını sürdürüyor. Tarih geçmişte kitaplarda okunmayı bekliyordu. Ama bugün günümüzde insanların DNA'sında yeniden keşfediliyor. İşte bu yüzden bugün yapılan veya bugünden sonra yapılacak genetik çalışmalar yalnızca geçmişi anlamamız değil, kim olduğumuzu da yeniden düşünmemize yardımcı oluyor. Neyse, bugün de videonun sonuna geldik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bulgarların genetik geçmişi sizi şaşırttı mı? Yoksa bazı noktalar zaten tahmin ettiğiniz gibi miydi? Ne eklemek istersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilir, diğer izleyicilerle tartışabilirsiniz. Farklı bakış açıları hem konuyu daha zengin hale getiriyor hem de yeni videolar için bana gerçekten ilham veriyor. Eğer bu video size yeni bir perspektif kazandırdıysa ya da bunu ben böyle hiç düşünmemiştim dedirttiyse amacına ulaşmış demektir. Videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve paylaşmanız kanalın büyümesine büyük katkı sağlıyor. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni içerikleri de kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi bayramlar.